Hello, my dear students again. Today we will examine Unit 8, my clothes, with you, because when we watched the lesson from Eva, we saw that the unit is Unit 8 and my clothes. And as you know that Unit 8, my clothes, in Turkish meaning it's kıyafetlerim. Yani eğer EBA'daki dersimizi, en son dersimizi izledikten sonra bu ders hakkında konuşursak şunu görüyoruz. EBA'da ünite 8 yani clothes, my clothes yani kıyafetlerim ünitesine geçilmiş. Fakat burada biraz fazla bilgi vermişler. O yüzden ben size hazırladığım notları bölümlendirerek hazırladım. Nelerden bahsettim? Şuraya kısa bir liste yapıyorum. Zaten sizin elinizdeki notlardan da göreceksiniz. First of all, I talked about seasons. And we are lucky that we did seasons before in Unit 5. İlk olarak mevsimlerden bahsedeceğiz. Ki biz şanslıyız çünkü biz Ünite 5'te mevsimleri aslında yapmıştık. O yüzden sizin için bir tekrar olmuş olacak ilk bölüm. And part B is months. B bölümünde mevsimlerden bahsedeceğim. And again we are lucky because we did months in Unit 5 again. Çünkü biz yine şanslıyız ki bu bölümü yani aylarımız bölümünü sınıfımızda 5. ünitede yapmıştık. Yani part A is in Turkish meaning mevsimler and part B is in Turkish meaning aylar. And then in part C, we will examine seasons and months. We will examine months according to seasons. C bölümünde ayları mevsimlere göre gruplandırdım. Ayları mevsimlere göre ki biz bunu da sizle birlikte yapmıştık. O yüzden bu bölümde sizin için bir tekrar bölümünde olacak. And in part B, again, we will talk about which month is in seasons. Yani hangi mevsimde hangi ayın olduğunun birkaç sorusunu anlatıyorum. And then I'm talking and I'm asking when is blah blah birthday. So when is your birthday? When is his birthday? When is her birthday? Yani sizin doğum gününüz, onun doğum günü ifadelerini veriyoruz. And in part F, we will talk about favorite season or favorite month. Yani en favori mevsimimiz ya da en favori ayımızın ne olduğundan bahsediyoruz. And then in the other part we will talk about weather conditions and again we did this in the third class if you remember that. Eğer hatırlarsanız biz bunu yine 3. sınıfta yapmıştık. Bu sene bir kez daha tekrar ediyoruz. Hava durumlarından bahsedeceğiz. And then we will talk about what's the weather like. Daha sonra havanın what's the weather like diye sorarak havanın nasıl olduğunu konuşacağız. And first of all we will talk this according to seasons. Önce mevsimlere göre havanın nasıl olduğundan bahsedeceğiz. And then I think yes, in the last part we will talk about again what's the weather like blah blah blah, and this time we will talk about Turkey, we will talk about cities. And I will explain this lesson part by part because it's so long. Ben bu dersi size bölüm bölüm anlatacağım. Birkaç bölümde çekeceğim çünkü uzun bölümler var. I think first of all we will talk about seasons
months according to seasons, and which month is in these seasons, when is your birthday, favorite seasons and months will be the first part. Bu kısım anlatacağımız ilk bölüm olacak. And then we will talk about weather conditions and what's the weather like, and what's the weather like again in Turkey, in cities. In some cities will be the second part. So there will be 2 videos about these units. Unit 8, my clothes. Okay. Right. First of all, let's begin with seasons and months. Şimdi o zaman mevsimlerle ve aylarla başlarsak eğer. First of all, I want you, as you see that here, I give the picture of the page. Size sayfayı verdim. YouTube'da ilk önce I want you first of all listen to the song and then think what can this song be about. Şarkıyı dinleyip bu şarkının neyle ilgili olduğunu bir düşünmenizi istedim ki this song is about seasons. Mevsimlerle ilgili olan bir şarkımız var. And if you remember that in our lessons I asked you that how many seasons are there in a year? Eğer hatırlarsanız ben derslerimizde size how many seasons are there in a year? Yani bir yılda kaç mevsim vardır sorusuyla başlamıştım. And you said that there are 4 seasons in a year. Ve siz de demiştiniz ki bir yılda 4 mevsim vardır. And when we look at these seasons, pictures, we see that autumn or fall, it means that sonbahar, winter, it means that kış, spring, it means that ilkbahar, and summer, it means that yaz. And if you remember that, I said to you, ve hatırlıyor musunuz? Ben size şöyle söylemiştim. Demiştim ki ben kış mevsimini, ilkbaharı, sonbaharı anlatırken bazı işaretler kullanıyorum demiştim. Eğer ben autumn diyorsam buradaki bizim şuradan hemen bir renkli kalem alayım. T harfimizi bir şemsiye haline getiriyordum ve bu T harfinin üstünden yağmurlar yağıyordu. En çok yağmur ne zaman yağar demiştik? En çok yağmur sonbaharda yağar. Ve bize autumn'ın T'si bize bir şemsiye yani yağmurları yani sonbaharı hatırlatsın demiştik. And also after autumn when we talk about winter ve kışla ilgili konuştuğumuzda when we talk about winter I said that the weather is cold. Hatırlıyorsanız havanın çok soğuk olduğunu söylemiştim. And in cold weathers ve soğuk havalarda genellikle we use gloves. Ne kullanıyorduk? Ellerimiz için eldiven kullanıyorduk. O yüzden winter'in W'suna eldivenler giydirmiştik ve bu bize soğuk olduğu zaman eldiven giydiğimiz yani kısacası kışı hatırlatsın demiştik. And when we talk about spring, remember that in our pictures we use in our classes. Sınıflarımızda kullandığımız resimlerde hatırlayın. Uçurtma uçuran bir çocukla babası vardı. Ve biz de bizim spring kelimemizin P harfini ne yapmıştık? Bir uçurtma haline getirmiştik ve demiştik ki in spring the weather begins to become good. Spring yani ilkbaharda havalar güzelleşmeye başlar. So we go out and sometimes we fly kites. Bu yüzden dışarı çıkarız. Bazen uçurtmalar uçururuz. And when we make this P as a kite, we remember that's spring, that's ilkbahar. Ve biz P'yi bir uçurtma haline getirdiğimizde bize ilkbaharı hatırlatır demiştik. And when we look at summer. Hatırlayın. When we think that in summer the weather is very hot and sunny. Yaz aylarında hava çok sıcak olur ve güneşli olur. O yüzden biz summer'ınlarını bir güneş haline getirmiştik ve demiştik ki this sun reminds us yaz. Bu güneş bize yazı hatırlatsın demiştik. And also after talking about them,
again, I want you to remember. Again, there is a song and Mounds of the Year song. These songs are from YouTube. We watched in our classes and you can watch them again. Bu şarkılar YouTube'dan bizim sınıfta da daha önceki dersimizde 5. ünitedeki dersimizde dinlediğimiz şarkılar ve siz bunları tekrar dinleyebilirsiniz. Yine sizden ne istemişim? Şarkıyı dinleyin ve hakkında düşünün demişim. Daha sonra neyle ilerlemişiz? How many months are there in a year? This time I asked you. Bu sefer neyi soruyorum? Bir yılda kaç ay vardır? And there were 12 months in a year. Ve bir yılda 12 ay vardır diyoruz. So let's talk about months. Let's remember what were they? What were the months? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Let's remember. It means that in Turkish. Yani bir yılda 12 ay var. Nelerdi bunlar? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'tı. And also, hatırlayın biz hatta sizle birlikte months and seasons konusunu işlerken yani aylar ve mevsimler konusunu işlerken also we talked about the days, günlerden de bahsetmiştik. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday şeklinde bahsetmiştik. Hatırlayın. Okay. And after talking about months, aylardan konuştuktan sonra, if we examine months according to seasons. Ama eğer biz bu şekilde, az önce yaptığımız şekilde ayları yıl içerisindeki sıraya göre değil de ayları mevsimlere göre incelersek o zaman ne yapıyorduk? In autumn or in fall yani sonbahar, her ikisi de sonbahar anlamına geliyordu. If we think in autumn or in fall, we have September, October, November. Yani sonbahar aylarımız nelerdi? September, October, November, Eylül, Ekim, Kasım. And when we think that winter, when we think winter months, kış aylarını düşünürsek December, January, February, Aralık, Ocak, Şubat'tı. If we think spring months, eğer ilkbahar aylarını düşünürsek March, April, May. If we think summer months, eğer yaz aylarını düşünürsek June, July, August. So we can say that if we examine months according to seasons, it will be like this. But if we examine months according to the order in a year, we do this. Eğer mevsimlere göre incelersek bu şekilde gruplandırıyorduk ama yıl içerisindeki durumuna göre, sırasına göre incelersek de bu şekilde gruplandırıyorduk. Peki eğer şöyle bir soru gelirse, which month, hatırlayın hangi? Month, ay, hangi ay? In summer. Burada önemli olan bir tane kelimemiz. In summer demek ki mevsimlerden önce in geliyormuş. Yazın, yaz ayında, pardon yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde. Hangi ay yaz mevsimindedir? June is in summer. Haziran yaz mevsimindedir. July is in summer. Temmuz yaz mevsimindedir. August is in summer. Ağustos yaz mevsimindedir. Ben bu aynı soruyu şöyle de sorabilirdim. Which month is in winter? Hangi ay kış mevsimindedir diye sorabilirdim. Eğer öyle sorsaydım hangilerini cevaplayabilirdik? December is in winter. Or January is in winter. Or February is in winter şeklinde yanıtlayabilirdim. Yani kış ayında. Ocak kış ayındadır, Aralık kış ayındadır, Şubat kış ayındadır şeklinde cevaplandırabilirdim. Peki, if I ask you that when is your birthday or when is her birthday or when is his birthday? Hatırlayın, her onun kızlar için, his onun erkekler için kullanılıyordu. When is her birthday? Onun doğum günü ne zaman? Bakın dikkat ederseniz burada March yani Mart ayını verdim. So, her birthday is in March. Aylardan önce ne geliyor? In.
Mart ayında. Mart ayında ya da Mart'ta derken in March kullanıyorum. When is his birthday? Onun doğum günü ne zaman? Bakın burada da dikkat ederseniz January yani Ocak ayını verdim. His birthday is, onun doğum günü in January yani Ocak ayında, Ocak'ta derken in January, in March ifadelerinin dikkatinizi çekmesini istiyorum. And lastly about seasons and months ve son olarak mevsimler ve aylarla ilgili olarak bize what is your favorite season? Favori mevsimin hangisi? Yani en sevdiğin mevsim hangisi? For example, I think that my favorite season is summer. Ben düşündüm ve cevabı kendime göre verdim. Benim en sevdiğim mevsim yaz. Siz de ne yapabilirsiniz? Yaz yerine şu kısma istediğiniz mevsimi hangisi sizin favoriniz onu yazabilirsiniz. Or if I ask you what is your favorite month? Peki favori ayın yani en sevdiğin ay hangisi? I think that my favorite season is summer, so my favorite month should be again in summer. Ben düşündüm. En sevdiğim mevsim yaz olduğuna göre o zaman en sevdiğim ay da bu yaz mevsimindeki aylardan bir tanesi olmalı. O yüzden de my favorite month is July. Yani benim favori ayım Temmuz. En sevdiğim ay Temmuz dedim. But you can use another month too of course according to you. Ama tabii ki siz kendinize göre başka bir ayda kullanabilirsiniz. Burada önemli olan what's your favorite blah blah blah. Yani senin favori season, mevsimin. What's your favorite month? Senin favori mevsimin ifadelerini algılayabilmiş olmanız. Şimdi bu haftaki EBA dersinin ilk bölümü buraya kadar. Şimdi bunu bitireceğim. İkinci bir videoda da ikinci bölümünden bahsedeceğim. Şimdilik hoşça kalın.